Peki hiç düşündün mü? İnternet kafelerdeki sistemler güçlü olmasına rağmen neden neredeyse hiçbirinde RTX ekran kartı yok? Bu soru aslında ilk başta garip geliyor. Çünkü internete giriyorsun, videolar izliyorsun, her yerde RTX, Ray Tracing, ultra grafikler konuşuluyor. Ama internet kafeye girdiğinde bambaşka bir tablo var. Geçen gün internet kafeye gittim. Bilgisayarlar gayet iyiydi. Monitörler yüksek hertz, sistemler akıcı, oyunlar stabil. Oturup birkaç oyuna baktım, FPS gayet yerindeydi. Sonra ayarlara girdim. Ekran kartına baktım, RTX yoktu. Ve bu aslında ilk defa gördüğüm bir şey değildi. Daha önce gittiğim birçok internet kafede de aynı durum vardı. Sistemler güçlüydü ama RTX yoktu. İşte tam bu noktada şunu fark ediyorsun. İnternet kafeler sistem toplarken bizim evde düşündüğümüz şeyleri düşünmüyor. Evde bilgisayar toplarken genelde şunu sorarsın. En güçlüsü hangisi? En yenisi hangisi? En iyi görüntüyü hangisi veriyor? İnternet kafede ise soru tamamen farklı. Bu sistem beni uzun vadede ne kadar sorunsuz götürür? RTX ekran kartları güçlü. Buna itiraz eden yok. Ama aynı zamanda pahalılar. Daha fazla elektrik tüketiyorlar ve daha fazla ısı üretiyorlar. Evde bu çok büyük bir problem değil. Çünkü evde bilgisayar günde birkaç saat çalışır. Ama internet kafede sistemler sabah açılır, gece kapanır. Günde 12 ile 16 saat arasında ve bazen daha fazla. Bu kadar uzun süre çalışan bir sistemde ısı çok önemli bir faktör. Isı arttıkça donanım daha hızlı yıpranır. Arıza ihtimali artar. Bir de işin ölçek kısmı var. Evde tek bir bilgisayarın vardır. İnternet kafede 20, 30 hatta bazen 40 sistem vardır. Evde bir RTX almak pahalı olabilir ama internet kafede 30 tane RTX almak çok ciddi bir maliyet demektir. Üstelik mesela sadece ekran kartını almakla bitmiyor. RTX koyduğun zaman daha güçlü güç kaynağı gerekir. Daha iyi soğutma gerekir. Kasaların içi daha iyi hava akışı ister. Bu da ne demek? Daha fazla masraf, daha fazla elektrik tüketimi, daha yüksek fatura. İnternet kafeler için elektrik faturası küçük bir detay değildir. Bu işin bel kemiğidir ve RTX bu faturayı yukarıya çeken bir parça. Şimdi bir de oyun tarafına bakalım. İnternet kafelerde en çok oynanan oyunlar belli. CS2, Valorant, LoL, PUBG ve GTA Online. Bu oyunların ortak noktası şu: RTX'e ihtiyaç duymamaları. Hatta bazı oyunlarda RTX açıldığında FPS düşüşü yaşanabiliyor. Şimdi düşün, internet kafede kim FPS düşsün ister? Kimse. Oraya gelen oyuncuların büyük kısmı rekabetçi oynuyor. Onlar için önemli olan şey grafik değil, akıcılık. FPS sabit mi? Gecikme var mı? Drop oluyor mu? RTX ise görselliği arttırırken performanstan bir miktar ödün ister. İnternet kafelerde bu bir avantaj değil. Bir de bakım meselesi var. RTX ekran kartları daha karmaşık yapıda. Bu da arıza ihtimalini artırıyor. Bozulduğu zaman tamiri daha pahalı. Bazen tamir bile mümkün olmuyor ve direkt değişmesi gerekiyor. İnternet kafe işletmecileri sürprizi sevmez, beklenmedik masraf istemez. O yüzden daha stabil, ne yapacağı belli olan sistemleri tercih eder. Ve işin belki de en ilginç kısmı şu: RTX'e sistem koysam bile oyuncuların büyük bir kısmı ayarlar kısmına girip RTX'i kapatır. Çünkü rekabetçi oyuncu ışığa bakmaz. Gölgelerin ne kadar gerçekçi olduğuna bakmaz. Crosshair'e bakar. Bu yüzden internet kafelerde en yeni teknoloji değil, en mantıklı teknoloji kazanır. RTX'i kötü olduğu için kullanmıyor değil, yanlış olduğu için değil, yanlış yerde olduğu için kullanılmıyor. Ev için mantıklı olabilir, yayıncı için mantıklı olabilir ama internet kafeler için öncelik her zaman dayanıklık, stabilite ve düşük maliyettir. O yüzden internet kafeye girdiğinde güçlü sistemler görürsün ama RTX göremezsin.